Haydi bakalım başlayalım dedik. Canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Magazin Noteri YouTube kanalındasınız. Beğeni tuşuna basın, abone olun. Arada unutuyorum ya, başta söylemekte fayda var. Ve mutlaka yorum yazın. Bunlar bizim için çok önemli dedik. Jüpiter'in kızı Emelce karşınızda, o kıpkırmızı, capcanlı ve çok da formda gördüm kendisini. Uzun zamandır yayın yapmıyorduk. O yüzden özlediğinizi düşünüyorum. Ani kararlar, büyük sonuçlar. Aşk mı, ayrılık mı? Gerçekler ortaya çıkıyor. Bu hafta her şey değişebilir diyor. Değerini bilmeyen de kaybediyor. 20 Nisan ve sonrasını, hatta 23-24 Nisan'da neler olacak? Venüs-Uranüs bomba etkisi diyor. Hepsini konuşacağız, burçları konuşacağız. Ama şu dönemler hepimizin çalkantılı olduğu, ne bileyim arafta hissettiğimiz, karar veremediğimiz, kendimizi sorguladığımız şu dönemler çok önemli. Hadi gel dedik, yapalım birlikte, hem de Jüpiter'in kızı olarak neler söyleyecek merak ediyoruz. Yorumlarınızı da merak ediyoruz. Hoş geldin Emelce. Hoş bulduk Seher. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Bu arada seninle Teşekkür hep ederim. bir Uranüs kavuşumu, Uranüs karesi, Uranüs karşıtı, hep bir Uranüs'le bir araya geliyoruz. Böyle de bir durum var. Peki bunun alt açılımı ne olabilir? Bir gökyüzü kızı olarak. Yani alt Neye açılımı bağlıyorsun? aslında Tesadüf şimdi hepsi. sen deyince şöyle hemen zihnime gelen şeyi. Şimdi Uranüs'ü biz hep böyle işte şok etkisi diye yorumlarız ama aynı zamanda diğer taraftan da Uranüs Merkür'ün bir üst oktavıdır. Yani zihin ya da bakış açımızla hatta inançlarımızla yüksek bilinçle de alakalıdır. Belki de bizim yayınlarımız hep böyle bir Uranüs etkisiyle bir araya geliyor. mesajı var. Bilinçlerde bir farkındalık ve yükseliş oluşturmak için olmuş olabilir. İnanın tamamen tesadüf. Ben de yani şu an sen sordun. Bize neyse ödülleri Rabbimden, onları sevgiyle kabul ediyoruz diyoruz. Peki 20 Nisan 17 Nisan'da bir geçiş yaptık. Orada bir tehlike dediler, korkun dediler. Bayağı bir tedirgin olduk 17 Nisan. Aslında oradaki birazcık Venüs Uranüs'ten ziyade astrologların 17 Nisan için işte dikkat edin, şeyi birazcık Mars Satürn kavuşumundan ötürüydü. Ama Mars Satürn kavuşumu da illa olumsuz değildir. Aslında başlanılan işlerde bir kararlılık, netlik de getirir. Yani gökyüzündeki gezegenlerin bu işte kavuşumları, kareleri, üçgenleri vesaire, açıları diyelim, enerjileri her zaman olumlu tarafları da vardır, olumsuz tarafları vardır. Bu da bizlerin biraz bireysel haritalarına göre ne yapabiliyor? Değişkenlik arz edebiliyor. Ya da bazen biz yaşadığımız olaylar algımızla da değişkenlik arz edebiliyor. O yüzden hani biz ne deriz? Bakış açını değiştir. İşte düşünme. hayatın değişsin ya da kaderin düşün, değişsin tabii. deriz. Birazcık da o işte seçimlerimizi ne yapar? Yaşadığımız olaylar karşısında aldığımız kararlar etkiler. İşte şimdi öyle bir gökyüzü enerjisi var ki işte Uranüs dedik, şok etkisi, farkındalık. Aynı zamanda Venüs var burada dedik. Venüs neyle? Uranüs işte özgürlük, kopuş, sürpriz, bunlarla da alakalı. Venüs aşk, para, ilişkiler, konfor alanı, kadın enerjisi bunlarla bağlantılı. Boğa enerjisini para, güvenlik, beden, sahip olduklarımız ve ilişkilerde bağlılıklarımızla alakalı. Şimdi bütün bu enerji ne yaptı? Bir araya geldi. Ne yapmak istiyor? Aslında kavuşumlar kötü değildir. Yani bu Venüs ile Uranüs'ün bir arada, el ele olduğunu anlatıyor. Yani bu gelecek olan şok gelişmeler, şok olaylar hayrımıza olacak. Bizlere birer fırsat yaratacak diyebiliriz. Şok gelişme deyince hep böyle tedirgin Ya oluyoruz illa ya. hayır, Olumlu düşünmekte fayda var. olumlu düşünüyoruz burada. Şimdi şok dediğimiz bazen hani bizler nedir? Hayatın monotonluğundan sıkılırız, işte rutininden sıkılırız, bağımlılıklarımız vardır. Çıkamayız, değişiklik yapamayız. Zaten boğa enerjisi sabitlikle de, düzenle de alakalıdır. İşte Uranüs ne yapar? Bunu değiştirmeye çalışır. Aslında fırsat getirir. O yüzden ben bu kavuşum için şunu söyleyebilirim. Bu kavuşum bizlere şunu soracak: neyi seviyorsun? Sen gerçekten neyi seviyorsun ve gerçekten neye dürüst değer veriyorsun? Eğer cevabın dürüst ise zaten o sende kalacak. Ama cevabında dürüst değil isen Uranüs bunu senden koparıp alacak.
Ne demek bu? Yani senin mevcut düzenin zaten hayrına değil ise, mevcut ilişkin senin hayrına değil ise burada bir değişiklik olacak. Bu değişiklik Uranüs etkisinden dolayı ne yapabilir? Sarsıcı olabilir. O an bize kriz gibi gelebilir. İşte o şok Konfor oradan alanından geliyor. çıkıyoruz Konfor ya. alanından çıkıyor ama hayrımıza olacak. Yani bu vakitler gelen değişiklikler, aldığımız kararlar hayrımıza olacak ama şöyle bu açıların bir yaklaşma pozisyonu vardır. Bir de işte açının zirve yaptığı vakit vardır. 1-2 gündür biraz böyle krizliydi. Hani çok fevri bir o Mars Satürn'de bir aradaydı Koç enerjisinde. Ani sinirlenmeler Ani yaşadık, sinirlenmeler tabii. işte ani kavgalar vesaire ama şu an o enerji duruldu. Bu 20 Nisan itibariyle birazcık daha artık farkındalıkla karar vereceğiz. Hareket edeceğiz. Zaten şöyle bir şey, Güneş de artık Boğa burcuna geçti. Şimdi Güneş neredeydi? O da Koç'taydı. Güneş Koç'taydı, Merkür Koç'taydı, Mars Koç'ta, Satürn Koç'ta, Neptün Koç'ta. Bu kadar Koç enerjisi ben demek, başlamak demek, harekete geçmek demek. Ama bir süredir de her şey balıktaydı. Hepimiz böyle ölü balık Sorma, gibiydik. sorma. Yorgunduk. Kimse bir şey yapamıyordu. İşte öldüm, bittim, yorgunum, harekete geçemiyorum. Hiçbir değişiklik olmuyor. Hocam ne zaman hayatımda değişiklik olacak? İşte depresyonlar, intiharlar. Bakın balık enerjisi çok yoğun olunca bunlar arttı. Herkesin psikolojisi bir bozuldu. Mesela ben de bir yay stelyumu olarak o balık geçişini çok zor geçirdim. Yani inanılmaz zor geçirdim. Geçti gitti mi? Geçti gitti. Şimdi ardından 1-2 haftadır o Koç enerjisi yoğun bir şekilde var. Bu sefer de birdenbire hepimiz fevri bir şekilde harekete geçmek istedik. Yoğun bir şekilde. Şimdi bu kadar yoğun bir hareket enerjisi bize ne yapabilir? Yanlış da yaptırtabilir. Çünkü orada bir Neptün de vardı. Biz astrologlar uyardık. Ben eminim ki meslektaşlarım da uyardılar. Ben de uyardım. Evet. Yani evet harekete geçin bu gökyüzü çünkü harekete geçmeyeni yakar. Harekete geçmek zorunda bırakır. Artık kapıyı açmak zorunda değil. Açan olacaksın dedim hatta. Fakat burada yine de şöyle Neptün'den dolayı bir nasıl diyeyim fazla hayalcilik, fazla yanlış kararlar. Şuursuz hareket etmeyelim. Evet, şuursuz hareket etme olasılığı da vardı. Bundan dolayı dikkat edin diyorduk. Ama şimdi bu Güneş'in Boğa'ya geçmesiyle birlikte bir yandan Venüs de Boğa daha dengeli. Yani buradaki bu hareket enerjisi artık gerçekten ben ne konuda hareket etmeliyim, neye yatırım yapmalıyım, neyle ilgili düzen kurmalıyım, yapı kurmalıyım. Bunu bize gösterecek. İşte bu bahsettiğimiz Venüs-Uranüs kavuşumu da bize bu nasıl diyelim kararı getirecek. Bu dediğim gibi sarsıcı bir şekilde de gelebilir bizi konfor alanımızdan çıkardığı için. Tam tersi güzel bir şans ve fırsat olarak İnşallah. da gelebilir. Peki bu nereden gelebilir bunlar? Dediğim gibi aşkla ilgili gelebilir. Çünkü Venüs bunları temsil ediyordu. İlişkiyle ilgili olabilir. Boğa enerjisi toprakla alakalıdır. Gayrimenkul mesela uzun süredir beklettiğiniz bir gayrimenkulünüz vardır. Onun satışı gerçekleşir ya da alımı gerçekleşir. Ya da yine estetik konularla ilgili herkes böyle bir ani kararlar alabilir. Değişiklik yapmak isteyebilir dış görünüşünde. Estetik yapma, işte yaptırma ya da bununla ilgili plan yapma bu duygular artar. İşte saçlar kestirilir, saçlar farklı yapılır. Yani şu sıra herkes hayatında, dış görünüşünde, ilişkisinde bir farklılık, bir özgürlük isteyebilir. Ama yapsın mı? Şimdi yapsın mı da yine de tabii ki biz böyle herkes gitsin de... Hayır yani yapmak isteyen saçını kestirmek, boyamak. Yapsın bunun için uygun. Yani şu an uygun. Evet şu an uygun. Bunun için uygun ama biz yine de herkes gitsin işte yaksın, yıksın, her şeyini değiştirsin demiyoruz. Boğa enerjisinde bir miktar kontrol de vardır. Hani kontrolü de elden bırakmasın ama aklına gelen fikirleri, işte düşünceleri de uygulamaya dökerse güzel olur. Diyelim ki de dökmedi uygulamaya. Yani bir fırsat geldi, bir şans geldi. Cesaret etmedi. Cesaret edemedi. Eğer onun kader yolunda gitmesi gereken bir yön varsa o zaman sistem Uranüs'te ne yapacak? Sarsacak. İşte hayat şok zorlayacak. Zorlayacak. Ya şok değişecek ya değişecek. Evet, şok edici gelişme orada gelecek. Bir de şimdi burada aslında iyi bir tarafı da şu. Şöyle söyleyelim.
Uranüs kaç yıldır Boğa burcunda? 7 yıldır Boğa burcunda. 7 yıldır Boğa burcunda. Ve 7 yıldır biz hep işte şok edici gelişmeler, düzenlerin değişmesi, para sistemlerinin değişmesi, depremler, konfor alanımızdan çıkma, düzenimizi bozma, hep bunları konuşuyoruz. Çünkü boğa düzen. İşte bankacılık sektörü, para, ekonomi vesaire, güzellik, estetik, bunları konuşuyoruz. Uranüs geldi burada, işte estetik inanılmaz arttı, öyle değil mi? Estetik Tabii. algısı arttı. İşte parayla ilgili algılarımız değişti. Bir anda dünyada inanılmaz, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada ekonomik krizler oldu. Tabii. İşte kripto paralar hayatımıza girdi gibi durumlar oldu. Bunlarla ilgili artık Uranüs nerede? 29 derecede son kez. Bu hafta son kez Boğa burcunda. Yani ne ile ilgili şok edici gelişme olabilir? Yine dediğim gibi hayrımıza olacak şekilde. 7 yıldır mesela sürüncemede kalan bir ilişkimiz, bir kararımız, bir işimiz, bununla ilgili karar alacağız. Ya da 7 yıldır emek harcadığımız bir konu var. Bir türlü neticelenmiyor, sonuç alamıyoruz. Bununla ilgili sonuç alabiliriz. Sürpriz ödüller gelebilir hayatımıza. İnşallah. Bu 7 yılın nasıl diyelim meyvesi, ödülünü alacağız. Ardından zaten 26 Nisan itibariyle Uranüs nereye geçecek? 7 yıllığına artık. 26 İkizler. Nisan İkizler. Evet, İkizler Burcu'na geçecek. İkizler Burcu'na geçince ise artık bizi tamamen farklı bir enerji bekliyor. Çünkü Uranüs ne dedik? Merkür'ün bir üst oktavı. Merkür İkizler Burcu'nun yöneticisiydi. İkizler deyince işte iletişim, bilgi, hız, pratiklik, teknoloji, Buluşlar. işte yapay zeka, Tabii. buluşlar, icatlar. Bunlarla ilgili inanılmaz bir süreç yaşayacağız. Belki senin, benim ya da tüm medya sektörünün yayın şekli bile değişecek. Yayın tarzı değişecek. Ya da sosyal medya, mesela şu an Instagram çok yaygın. Bu değişebilir. Farklı platformlar gelebilir. Ya da kullandığımız platformlarda farklı uygulamalar, farklı durumlar gelebilir. Yine para ile ilgili, ekonomi ile ilgili, bankacılık sektörüyle ilgili yeni kurallar, yeni kanunlar, yeni uygulamalar, bunlar olabilir. Bu tüm dünyada da olabilir, Türkiye'de de olabilir. Yalnız şimdi bu hafta kavuştu Venüs Uranüs ve son derecede. Hemen hepsi bu haftada olacak diye bir şey yok. 7 yıllık süreç. Hayır, 7 yıllık sürecin meyvesi ya. Bunun etkileri Ekim ayına kadar sürecek, bu boğanın son şeyi. Ardından da bu bahsettiğimiz işte artık ikizler enerjisi hayatımıza ne yapacak? Tamamen Etkileyecek, girecek. Evet, ondan sonra da artık hep Uranüs ikizler, Uranüs ikizler, Uranüs ikizler. 7 yıl bunu konuşuyor olacağız. Şimdi biz astrologlar ne yapıyoruz? Öngörü yaparken işte geçmiş yıllarda mesela gidiyoruz, Uranüs boğada neler olmuş? İşte sonra Uranüs ikizlerde neler olmuş? Bunlara bakıyoruz. Buradan bu istatistikleri çıkarıyoruz. Öngörüler yapmaya çalışıyoruz. İşte şöyle tarihte geri gittiğimiz vakit, mesela herkes kendi kafasından da biraz şekillendirsin diye, Uranüs boğada 2. Dünya Savaşı olmuş. Evet. Dünya genelinde bakarsak. Evet, 7 yıldır da zaten biz hep böyle bir düzenlerin sarsılması, mevcut düzenlerin, sistemlerin sarsılması hep gündemimizde bu vardı. İşte toprak, tarımcılık, bunlarla ilgili gündemler, depremler vesaire. 2. Dünya Savaşı vardı ve zorlu yıllarmış. Ardından 2. Dünya Savaşı'nın ardından Uranüs nereye geçmiş? O zaman da ikizlere geçmiş ve biraz şöyle bir tarihi hatırlarsak 2. Dünya Savaşı'nın ardından teknoloji çok hızlı gelişmiş, öyle değil mi? Doğru. Bir anda uzaycılık, işte uzay endüstrisi ya da bu özellikle silahlarla ilgili çok yeni silahlar, işte Hitler'in hatta uzaylı olduğu teknolojileri, değil mi? Uzaylılardan aldığı, getirdiği konuşulmuş. Neden? Çünkü inanılmaz bir şekilde çok hızlı, yani 1'e 100 değişmiş teknoloji ve gelişmiş. 2. Dünya Savaşı'nın ardından insanların yaşam şekli, her şeyleri çok nasıl diyelim, %100 değişmiş. Şimdi yine öyle bir döneme geleceğiz. Hani hep böyle bir geçişlerle gidiyoruz ya. Uranüs ikizlere geçtikten sonra artık işte diyelim ki 1 yıl sonra bir bakacağız ki çok hızlı, büyük bir değişim yaşamışız. İşte bu değişimi yaşamadan önce bu hafta bu Venüs-Uranüs kavuşumu bize bir yandan da ne yapacak? Son fırsatı verecek. Çünkü bu fırsatla birlikte doğru kararlar alanlar
o 7 yıllık sürecini ne yapmış olacak? Daha rahat İnşa edecek. etmiş olacak. Daha rahat edecekler. Yani bu hafta yaptın. Yapamazsan tekrarları yaşayacaksın gibi. Yani Yoksa yine değişecek yapamasan misin? da şöyle bir kararlar almamız lazım artık. Ben neyi istiyorum, neye değer veriyorum, benim için bu ilişki mi iyi değil mi gibi. Burada hatta şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Mesela bazılarını dedik ya sarsabilir bu enerji. Şöyle diyebiliriz. Evren kimseyi cezalandırmıyor aslında. Ne yapmaya çalışıyor bizi şu an bu enerjiyle? Olması gereken yere getiriyor Ve aslında. özgürleştirmek istiyor. Uranüs enerjisinde özgürlük de vardır. Bu inançlarından da özgürlük olabilir. Bilgi şeklinden de özgürlük olabilir. Hayata bakış şeklinden de olabilir. İş yapma şeklinle de ilgili olabilir. Bunları konuşacağız. Yükselen burçlara göre. Tabii. Kim hangi alandan özgürleşecek, bu etkiyi alacak birazdan konuşacağız. O zaman herkesin kafasında daha iyi oturacak ama önce genel olarak anlatmam lazım. Çünkü genel olarak bu enerji sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı etkileyen, tüm dünyadaki insanları etkileyen ve dünyanın gidişatını etkileyen bir enerji. Bundan konuşuyoruz. Şimdi burada şunu da söyleyebiliriz. İşte bize güvenli gelen, bu ailemiz olabilir, ilişkimiz olabilir, işimiz olabilir, bir anda çökebilir. Hani sarsıcı kısmı Hazırlıklı bu. olun. Evet, hazırlıklı olalım. Ne kadar esnek olursak, ne kadar özgür düşünürsek, ne kadar farkındalıkla bakarsak doğru kararları alacağımıza eminim. Gökyüzü de bir yandan aslında zaten doğru kararlar almamız için şu an bu hafta destekliyor. Fakat şöyle bir sınava tabi tutuyor bir yandan gökyüzü Bu bizi. sınavlar. Evet, sınavlar olmadan olmuyor. Aslında bir yönden de bazen mesela böyle dedik ya, şok edici bir gelişme. Ardından gelen bir enerji var. Güneş-Plüton karesi. Normalde zorlayıcı bir enerji. Sert bir enerji. Ama bence burada da şöyle bir hayır var. Şimdi orada böyle Plüton Güneş'i bir anda durduruyor. Diyor ki böyle sanki adeta. Aldığın karar doğru mu? Bir gözden geçir. Sen gerçekten özgürleşmeye mi çalışıyorsun? Yoksa güç savaşında mısın? Ego mu? Ego mu? Kibir mi? Böyle bir orada tekrar bizi bir sarsıyor ama yani bu sarsmalar dediğim gibi hayrımıza. Çünkü evren burada bizim artık egoyla, kibirle, işte maddi dünyaya olan nasıl diyelim fazla tutkumuzla hareket etmemizi istemiyor. Biraz artık böyle bu bilincimizden özgürleşmemizi, esnekleşmemizi, daha farkındalıklı olmamızı istiyor. Çünkü yeni gelecek enerjileri bu şekilde uyum sağlayabiliriz. Aslında şu an zorlamasının sebebi çünkü neden? Güneş boğaya geçiyor dedik, toprak enerjisi yine. Plüton nerede? Kovada, hava. Şimdi Uranüs ikizlere geçecek, hava elementi. Ardından Haziran ayından sonra Jüpiter Aslan Burcu'na gelecek, ateş elementi. Satürn 2,5 yıl Koç'ta kalacak, ateş elementi. Neptün Koç'ta kalacak, ateş elementi. Yani şimdiye kadar gökyüzünde uzun yıllardır, çok uzun yıllardır, hatta bir 15 yıldır diyebilirim. Özellikle 15 yıldır toprak enerjisi ve su enerjisi çok aktifti. Bu enerjiler daha ağır basıyordu. Bizler duygularımız ve sahip olduklarımız, tutunduklarımızla bunlarla daha sabit enerjilerle hayatta yol alıyorduk. Fakat şimdi artık hayatımızda hava elementi ve ateş elementi çok aktif olacak. Bizim bu yeni enerjiye ve yeni dünya düzenine diyelim uyum sağlayabilmemiz için çok hareket etmemiz lazım. O yüzden 2026'nın başında ne demiştik? 2026'da ama işte asıl 2026 şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Hareket edenler, hatta koşanlar kazanacak. Yeni yıl aslında şimdi başlıyor. Şimdi başlıyor. Artık koşma vakti, hareket etme vakti, karar alma vakti, esnek olma vakti, hızlı olma vakti. Bunları hayatına geçirebilenler ne yapacaklar? Bu dönüşümden güzel bir şekilde yararlanacaklar. İşte bu Venüs-Uranüs kavuşumu ve Güneş-Plüton karesi son bu geçişten önce, köprüden önce son bir böyle bizi sen buna hazır mısın? Hani bırakman gerekenleri, tutunduklarını bıraktın mı, bırakabildin mi? Bununla ilgili bir testten geçiriyor. Burada hatta Uranüs, boğa bu Venüs'le ilgili
Ben başka bir yapım firmasına daha önce, bir ay önce çektiğim YouTube videosunda bahsettim. Bugün akşam yayınlanacak. Sayfamda da yazacağım. Hadi Ama biz de burada burada da bahsedelim. şimdi bahsedelim. Şöyle bir enerjiyi de ortaya getiriyor. Kule kavramı. Yani Kule kavramı. Şimdi bu aynı zamanda fiziki olarak AVM'leri, kuleleri, finans kentleri, bunları da gündeme getirebilir. Dünyasal arenada özellikle Dubai'deki bu işte kuleleri ya da başka ülkelerdeki büyük finans merkezlerini, kuleleri, bunları da gündeme getirebildiği gibi Türkiye'de de yine işte daha çok baktığımız zaman kuleler nerede var? Ataşehir'de var, Levent'te var. Şu an bizim bulunduğumuz tabii. bölgede var. aklıma 11 Eylül geliyor. Evet, finans merkezleri, AVM'ler, bunlar gelecek. Şimdi finans merkezleriyle ilgili, AVM'lerle ilgili dünyada ya da Türkiye'de yeni kurallar, kanunlar, uygulamalar ya da bunların gündeme gelmesi ya da bunların işte mesela şu anda da şey olarak da konuşuluyor ki ben bunu öngörmüştüm de, işte bu krizle birlikte Dubai'deki bu finans yatırımlarının işte Türkiye'ye kayması gibi. Bir de burada hani hep yayının başında söylediğiniz o kriz var ya. Bu Uranüs'le ne olur? Krizleri fırsata çevirme enerjisi vardır aslında. İnşallah. Burada önemli Nereden olan baktığın, krizleri fırsata çevirebilme enerjisi. Şimdi fiziki olarak bunlar gündeme gelecek. Olumsuz olarak da ne olabilir? Yani bir kulede yangın olabilir, bir finans merkezinde bir sorun çıkabilir. Buranın güvenliği tartışma olabilir ya da işte bir ülkede olacak, Türkiye'de büyük yıkıcı bir deprem beklemiyorum şu an. Orta ölçekli, özellikle Ege Zaman tarafında zaman oluyor, evet. ya da Yunanistan üstünden bizi etkileyecek bir deprem olabilir ama şu anki bahsettiğim şey Türkiye ile ilgili değil. Dünyada işte büyük bir deprem olabilir. Bir kulenin o deprem dolayısıyla güvenliği tartışılabilir. Ne bileyim, yangın çıkabilir, bir şey olabilir. Kulelerle ilgili ya da finans merkezleriyle ilgili, bankacılık sektörüyle ilgili. Kuleler. Tema kuleler. Şimdi peki bu bizim bireysel hayatımızda kule nedir? Bizim tutunduğumuz şeylerdir. Bizim kulemiz ilişkimiz olabilir. Bizim kulemiz işimiz olabilir. Tepeye koyduğun Bizim şey. kulemiz sağlığımız olabilir. Bizim kulemiz dış görünüşümüz Maddiyat olabilir. Maddiyat olabilir, paramız olabilir ya da dış imajımız olabilir. Kulemiz hani yıkılmaz sandığımız, çok değer verdiğimiz, tutunduğumuz, bir türlü bırakamadığımız, ama bu arada illa herkesin de bir şeyleri bırakması gerekiyor demiyorum. Bireysel haritalarına göre Değişiyor. değişiyor. Tutunduğu bir şeyler ama bırakması gerekiyordur. Yani Belki gitmesi bir huyunu gereken, bırakması gerekiyor. evet, huyu da olabilir, Değil mi? karakteri de olabilir. Tabii. Kader yolunda ilerleyebilmesi için eğer bırakması gerekiyorsa sistem ne yapacak? Sorgulatacak. Böyle de bir Finansla kavram. ilgili gelişmeler olacak mı diye bir alt bantımız var. Hep kripto dedik, döviz dedik, altın, madenlerle ilgili, ekonomiyle ilgili. Şu dönem ve 26 Nisan ikizlere geçtiği dönemde de nasıl bir değişim ya da ne olabilir? Olumlu olumsuz. Şimdi olumlu olumsuz, biraz önce söylediğim gibi bu gökdelen, kule ya da işte ya da farklı Dolayısıyla yerlerde de ekonomiyi olabilir. etkileyecek. Merkezlerde işte elektrik sistemi, güvenlik, teknoloji, siber saldırılar, işte tahliye, alarm durumları, bunlar olabilir. Bundan dolayı işte veri sızıntıları, bu siber saldırılardan dolayı bu hafta da gündeme gelebilir ya da bu enerji Ekim ayına kadar etkili olacak dedik ya. İşte bankacılık sistemlerinde çökmeler, verilerin konuşuluyor banka evet, ile yapay ilgili. zekanın işte bankacılık sistemlerini hacklemesi gibi ya da bu işte bunu ben 2026'nın başında söylemiştim. Ama bunu tam mesela ben de o zaman neden olabilir diye tam da öngöremiyordum hani ayrıntı olarak. Ama şimdi baktığımda işte ne var? Savaş var. Evet. İşte savaşta sürekli İran'ın özellikle Dubai bölgesinde bu teknoloji firmalarının altyapılarına ya da işte deniz altından geçen o internet bağlantı kablolarına saldırılar, bunlar gündeme geliyor. Dolayısıyla benim şu anki fikrim bunlardan dolayı olabilir. Bu sebeplerden dolayı olabilir. O yüzden de şey demiştik, ne olur ne olmaz diye, işte yine de nakit para bulundurun ya da işte bankada bir hesabınız vardır. Yani benim aklıma gelen çözüm o ama belki seyircilerin daha farklı şeyler geliyordur. elle aklına. tutulur bir şeyiniz Elle olsun. tutulur, işte eskiden Evinizde. bir Tabii. şey vardı, hesap cüzdanı vardı. Yani şöyle diyelim, teknoloji altyapısında sıkıntı olup
teknolojideki verilerin kaybolması. Bu hesap cüzdanları gitti. Aslında herkesin elinde değil mi? Onların olması gerekiyor. Bankadan bunu talep Evet, benim edebiliriz. şu an bankada param olmadığı için böyle bir derdim, sorunum yok ama Olanlar için evet, olanlar bir için hesap- o geldi aklıma. Doğru. Bilemiyorum başka ne olabilir. Hesap Ya da defteri işte çalışmak, altınları doğru. vesaire daha çok hani fiziki olabilir gibi. Hani ben Türkiye'de çok büyük aşırı büyük çalkantılı durumlar beklemiyorum ama dünya genelinde bunlar olabilir. İşte 2026'nın başında hep konuştuğumuz, hatta ben bunu ta 2018 yılında söylemiştim. Mesela işte Amerika'da doların çökmesi ya da değer kaybetmesi. Daha işte o zamandan beri konuşulur bu, biliyorsun. O zaman yönde da de sormuşlardı. Ben de demiştim bu ta 2026'da olacak. 2026'da başlayacak demiştik. Şimdi baktığımızda bütün olaylar o yönde gidiyor. İşte Çin'in, Rusya'nın, İran Hürmüz'ünden geçen gemilerde işte Çin parasının kullanılması. Burada bir doların 2026 ile ilgili demiştik ki rezerv para olma, güçlü para olma durumunun artık değişmesi. İşte bu haftayla, bu haftadan sonra gelişen Gündemde olaylarla birlikte daha fazla gündem olacak. Dolayısıyla bizde de dünya genelinde ve bizde de altınla ilgili, kripto parayla ilgili ne yapabilir? Dalgalanmalar olabilir. Şimdi ben burada sorumluluk almıyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Klasik Ve bir de sözümüzü şöyle söyleyelim. altına hani ben gün gün bakmıyorum. Öyle bir işte bugün çıkar, yarın, böyle bir durum yok. Genel konuşuyorum. Genel olarak daha önce de söylemiştim. Özellikle Jüpiter Aslan'a geçtikten sonra altında çok hızlı bir, daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. Bu da ne zaman? Haziran ayından sonra. Haziran. Yani şimdi böyle küçük küçük diyelim. Haziran'dan sonra daha büyük bir yükseliş. Petrolle ilgili de şöyle bir öngörüm vardı. Özellikle Ağustos'tan sonra petrol fiyatları yükselir. Asıl yükseliş o zaman. Zaten petrol fiyatları yükselince de otomatikman altınla ilgili de durumlar olacak. Ama bu hafta işte bu Venüs-Uranüs'le birlikte bunlar gündeme gelebilir. İşte bu para ödemeleriyle ilgili yeni teknolojik sistemler gündeme gelebilir, uygulamaya konulabilir ya da işte nasıl, o da bak şu an aklıma geldi, düşünüyorum bir yandan ne olabilir diye. Bir ülke hani para birimi olarak kripto parayı seçmişti. İşte bunlar kullanılabilir. Ama kripto parayla ilgili söylediğim, her zaman söylediğim bir Bir şey. yükseliş yok anladım. Şöyle çok büyük bir yükseliş beklemiyorum. Küçük küçük biraz olur ama o biraz aslında kumar gibi. Yani onu yapan, güvenmesin. yöneten insanlar, yani onlar kendi isteklerine göre istedikleri vakit biraz yükseltiyorlar. İstedikleri vakit biraz düşürüyorlar. İşte şimdi şu sıralar bir miktar yükselir ama bir süre sonra yine onu ne yaparlar? Düşürürler. Hani böyle yükseldi hep böyle işte yükselerek. Birden fırlama durumu olmaz. Yani çok şu sıra çok bildiğim kadarıyla biraz fazla düşmüştü. Şu sıra biraz bir bazılarında bir yükselme olabilir. Bir miktar işte yüzler gülebilir ama sürekli bu böyle tamam yükselişe geçti, işte boğa sezonuna geçtik, bundan sonra hep yükselecek diye bir durum yok. Ama bu 2 hafta dünyanın gündemi para, ekonomi olacak. Bir de şöyle şundan dolayı da olacak. Güneş Plüton karesinden bahsettik. Güneş liderleri de anlatıyor, biliyorsun. Evet, Plüto da düzeni değiştiriyor, sistemi değiştiriyor, insanlığın kaderini değiştiriyor. Güçle alakalı ama biraz karanlık güçle de alakalı. Şimdi Güneş Plüton karesi Şu anki olunca durum yani. ama şimdi bu Dünya güç üzerinde. evet ama Tabii. bu güç savaşları daha tetiklenecek. Hani liderler zaten koç enerjisiyle böyle çığırından çıkmış durumda ya. Bu hafta ki şu an biliyorsun işte barış Savaşın yönü, onu soracaktım. Ne artacak olur? işte savaşın Daha da yönü. artacak. Evet, bu Nisan sonu itibariyle daha artabilir. Hatta işte kimyasal sızıntılar, küçük çaplı nükleer serpinti oluşturabilecek durumlar gibi bunlar gündeme gelebilir. Yani savaşın yüzü bu Güneş Plüton karesiyle birlikte daha fazla ne yazık ki sertleşecek diyebiliriz. Otomatikman savaşın seyri sertleşince ne oluyor? Ekonomide zaten Etkiliyor, tabii. dalgalanıyor. Yani birbiriyle bağlantılı Tabii. olmuş oluyor. Gökyüzü de şu an bu konularda ne yapıyor? Bizleri uyarıyor işin ve doğrusu. zorluyor aslında. Evet. Şimdi birazdan burçlara geçeceğiz. Savaş devam edecek mi diye bir soru var. Az önce cevabını verdi Jüpiter'in kızı.
Emelci, savaş devam Evet, edecek üzülerek mi? savaş yani şöyle özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ayları çok daha çalkantılı, Hararetli. sarsıcı, hararetli olabilir. Eylül, Ekim ayından itibaren biraz bir durulacağını düşünüyorum. Üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki ne yazık ki belki hani kötü şeyleri ne kadar söylemek istemesek de bu Neptün o Koç burcunun başında ya bu işte kimyasal sızıntıları da anlattığı için İran'ın değil de İsrail'in İran'a böyle küçük çaplı da olsa nükleer serpinti oluşturabilecek ya da kimyasal sızıntı oluşturabilecek ve zarar verebilecek İsrail'e. İsrail'in İran'a, özellikle kuzey tarafına. Kuzey tarafı daha şey çünkü güney kendilerine de yakın ya. Tabii. Kendilerine uzak tarafı yani daha Azerbaycan'a yakın tarafı. İşte bundan Azerbaycan da etkilenebilir, Gürcistan da etkilenebilir, Ermenistan da etkilenebilir. Yani Kafkaslar etkilenebilir. Aynı zamanda bizim de doğu sınırlarımız etkilenebilir. Şu anda da aslında havada çok büyük kirlilik var. Bu mesela benim ciğerlerimde biraz sorun var ve bu yıl hatta hastanede yattım. Çok geçmiş sıkıntı olsun. yaşıyorum. Böyle işte astım, bronşit hastaları ya da hassas olan kişiler solunum yollarıyla ilgili ne yapabilir? Hastalıklarda Olabilir, artış olabilir. İşte belki haberlerde şunları duyabiliriz. İşte dışarı çıkmayın, camları açmayın gibi. Ne zaman? Şimdi demiyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları bu anlamda birazcık daha Sıkıntılı. sıkıntılı olabilir. İnşallah böyle bir şey Amin inşallah. olmaz. Bu olabilir. Olasılıkları Olasılıklar söylüyor. Evet. yani astrolojik etkilere göre böyle enerjiler var. Ama bu biliyorsunuz kader gayrete aşıktır. Dualarımız, enerjimiz, öyle. seçimlerimiz ne yapabiliyor? Kader yaşayan canlı bir organizma gibi de değiştirebiliyor. Ama sordular hani üzülerek kimse böyle işte barış konuşuyorlar ya tamamen bir barış şu an beklemesi. Beklemeyelim. Evet. Peki ikizler gökyüzü ikizleri gösterirken 2026'nın hangi ayı gerçek şokları bize yaşatacak? Yani sonuna kadar 2006'nın Aralık sonuna kadar hangi ay bizim için ya bu Bu aylar Nisan sonu işte. tam net olarak bir ay verebilir misin? Yani tam net ay vermeyelim. Her ayın konusu biraz değişiyor ama işte bu Değişiyor. Nisan sonu, bu Mayıs, buralar yine Haziran ayı. Yine Mayıs daha bir şey. Evet, yine işte Kasım ayı da öyle diyelim. Evet, manipülasyonlar ortaya çıkıyor, gerçekler su yüzüne çıkıyor. Kim güçlü sınavı oluyor ama uyandınız nasıl bir ben olmalıyım ya da neyi seviyorum, neye değer veriyorum, konfor alanımı daha genişletmek için ne yapmam gerekir sorularını bir kendimize soralım. Evet, bir de şimdi dünya ile ilgili gündemlerden konuştuk. Bireysel gündemlere birazcık daha madem vurgu yapalım. Evet. Aşk ve ilişkiler demiştik, para demiştik. İşte aniden bir ilişki başlayabilir. Yani bu hafta itibariyle uzun süredir ilişki bekleyenlere, aşk bekleyenlere ani sürpriz aşklar gelebilir, kapılarını Hadi bakalım, çalabilir. güzel şeyler Ya da olsun. tam Evet. tersi işte haritasında sert bir etki Ayrılık alıyordur olabilir. ya da dedik ki kopması gerekiyor. Ani bir artık ya ben bunu mu seviyormuşum? Yani istediğim bu muymuş? Hani bilincimiz değişecek dedik ya. Deyip karar alabilir. Ani kopuşlar olabilir. Ve şöyle burada da özgürlük isteyenler özgürlüğü seçecekler. Bağımlılık isteyenler hayır karşı taraf bağımlı ilişkileri istemeyecek. Kimse bağımlılık istemeyecek. Özgürlük, Herkes özgürlük isteyecek. O yüzden kim ilişkisinde partnerini ve kendini özgür seçimlere bırakıyorsa bu dönemde o ilişkiler kazanacak diyelim. Yine parayla ilgili beklemedik bir para girişi. İşte birisinden bir destek, uzun süredir beklediği bir para, bir yatırım, bir miras bunlar olabilir. Yeni bir gelir kapısı olabilir. Riskli ama hızlı fırsatlar. Mesela şu sıra hızlı fırsatlar karşımıza çıkabilir. Olumsuz olarak da tabii ani kayıplarda ne olabilir? Olabilir. Dedik ki bedenle, görünümle ilgili estetik yaptırmak isteyebiliriz. Radikal değişim yapmaya karar verebiliriz. Peki uygun mu? Uygundur. Sadece yine de Güneş-Plüton karesinde biraz dikkatli edilmesi olalım gerekir. o günlerde.
Bu şekilde. Toparlarsak bu şekilde. Madem Evet. magazin noteriyiz, magazine çok girmesek de operasyonlar, alınanlar, bu arada sorgulananlar şöyle- vesaire onu da şöyle- magazine de girelim biraz. Onunla ilgili de şöyle yine bu hafta şok gelişmeler, durumlar olabilir. Özellikle de kadın sanatçılarla ilgili. Çünkü Venüs kadınlarla da alakalı. Kadın Zaten bu sanatçılar. Venüs Uranüs'le kadın sanatçılar, kadın liderler diyelim, göz önünde olan kadınlar ya da kadınlarla Ünlüler. ilgili estetik durumları, ünlüler, bunlar gündeme gelir derken, hatta bak şimdi aklıma geldi. Bugün karşıma çıktı Ebru Gündeş'in estetiği değil mi, Evet. mesela gündemi olmuş. Bak Tam çok da enerji zamanı. çalışıyor. Evet, Evet. tam zamanı. Sahnede söylüyor nasıl olmuşum diye. Sahnede daha konuşkan olması vesaire konuşuyor. Yani değerini bilmeyen kaybeder diyoruz bu aşamada. Evet, Şimdi, herkes değerini sorgulayacak. Değerini bilen kazanacak diyelim. evet, bu dönemi çok rahat atlatacak. Güç sınavları, gerçek yüzlerin ortaya çıkması vesaire hepsini, ama aşk gelebilir, sürpriz. Ama Evet. bu saatten sonra yaşar mıyım, yaşamaz mıyım demeyin. Ani ayrılıklar olabilir. Para fırsatlarında, ne bileyim, Mısır'da bir dedeniz vardır, miras kalmıştır. Belli mi olur? Evet, ama Bir sonuç araştırın. itibariyle netleşir. Yani uzun süredir Evet. böyle hani hayatımızda birçok şey netleşmiyor ya. En kötü karar Hele bu kararsızlıktan ara- daha bu iyidir ara deriz ya. flu her Artık şey. netleşecek yani. Aman En güzel netleşsin. tarafı bu. İnşallah. Şimdi peki burçlara geçersek 20 Nisan ve sonrası, özellikle 26 Nisan ikizlerle birlikte burçlar, hazırsanız hanımlar, beyler, erkekler de biliyorum ki bizi çok izliyorsunuz. Yurt dışından izleyen bütün izleyicilerimize de bir kez daha selam olsun. Oradan da izleyenler, ama yorum yazın, beğeni tuşuna basın, izlettirin. Çünkü şu an canlı yayındayız, ama bunun tekrarını YouTube kanalı Magazin Noter'inde görebilirsiniz. Duyduk duymadık demeyin. 2026'da burçları neler bekliyor diye bir başlık atmış Levent. Ama bu 2026 değil de Nisan ve sonrası, 20 Nisan ve sonrası, belki Mayıs'a kadar da gider. Onu hocamız söyleyecek. Levent de merak ediyor çünkü o da evlenecek. Bakalım onda neler bekliyor diyelim. Öyle mi? Levent'i Tabii. bu arada hemen mesela bu tip soranlara dışarıda da oluyor. Ben diyorum ki yükselenin önemli diyorum. Ha, yaz. Yükselen burcuna. Tamam, onu da söyleriz. Yusuf'a, Levent'e, Bora'ya, Rıdvan'a ve Bak enerji Çağatay'a çalışıyor. da Herkesin teşekkür edelim buradan. herkesin bir evlenme vesaire gündemi var. Bir şey söyleyeyim mi Emel? Taşınanlara geçen programda da Hande'ye söyledim. Çok rastlıyorum çevremde de, ayrılanlara çok rastlıyorum. Ani evlenenlere bu ara çok. Yani tamamen değişen, hayatları değişen insanlar benim çevremde, birçoğumuzun da çevresinde vardır. Ülke değiştiren, şehir değiştiren çok var. Taşınan çok var. Meslek değiştiren çok var. Yani tam da o dönemdeyiz. Söylediklerinin hepsinin altına şöyle bir İşte bununla not ilgili düşelim. mesela tam ne yapacağını bilemeyenler, arada kalanlar için artık bir netleşme zamanı, ya da işte taşınmak istiyor, evini satamıyor, bulamıyor gibi. Bunlarla ilgili fırsatlar gelecek. Hayatta zorlayabilir. Yapman gerekiyorsa, oturuyorsan diyecek ki hadi kalk bakalım. Ya kentsel dönüşüme gidiyor diyecek, evini değiştiremeyenler için, ya da iş kapanıyor diyecek. Yani seni zorlayacak, ama iyi şeyi de zorlayacak. Kesinlikle. Hadi Bu arada burçlara. hep seninle aslında hep iyi, bak oradan da Uranüs demek bunun için bizi bir Evet. araya İyi getiriyormuş. şeyleri İyi severiz. haberler veriyoruz. Evet evet, iyi olsun, herkes mutlu olsun. Tabii arada kötü şeyler de söyledik Olacak, ama onlar onunla da- hayatın doğal akışı hayat içerisinde. ya, iniş çıkışlar Bir da de var. bazen böyle tabii ki ekonomik olarak biz de ülkecek çok zor günlerden geçiyoruz. Hepimiz de bunu iliklerimize kadar kesinlikle hissediyoruz. Bazen böyle konuşunca diyorlar ki hocam işte sizin tuzunuz kurudur falan gibi. Bilmiyorlar ki neler yaşıyorsun. Tabii değil mi? kimse bilmiyor kimsenin ne Ama yaşadığını, ama burada şeyi söyleyeceğim. Tabii unuttum söyleyeceğim. Olsun, gelir. Şunu söyleyeyim ben, her şey toz pembe olsa, herkes mutlu olsa bir amacın olmaz. Yani o da bence, yani mutluyum, tamam, her şey toz pembe. Biraz çaba sarf edip o amaca ulaşmak da Kesinlikle. insanları. Bir de diyordum ki daha Dubai bombalanmamıştı. İlk Filistin olayları başladığında işte atılır atılmaz. Ben hatta ta o zaman öngörmüştüm. Tekrar başlayacak, hatta Dubai'ye bile bomba atılacak falan. Yine böyle bir gün bir kuaförde birisi işte şikayetleniyor vesaire. Dedim ki ya yine de dedim şükredelim.
Şükür her zaman çok iyidir. Çünkü dedim yani düşünsene öyle bir dünyadayız ki Dubai'nin bile bombalanma ihtimalinin olduğu, bütün güvenlik şeyinin artık dünyaca sorgulandığı, sarsıldığı Doğru. bir dünyada başımıza evet her türlü olumsuz durum ne yapabilir? Gelebilir. Yani yaşadığın sürece her şey, onu Her nasıl şey karşıladığın olabilir. Dolayısıyla yine de önemli. ülke olarak şu an çok güvenli bir alandayız. Böyle bir dünya konjonktüründe ekonomik olarak zor günlerden Şükürler geçiyor olsun. olsak da birazcık daha şükrederek ne yapacağız? Birbirimize sahip çıkıp hayatımızı şimdi bu Uranüs'ün şanslarıyla da ne yapacağız? Yoluna koyacağız Bir de inşallah. ben yani şikayet yok şükür var dedim derim. Evde de öyle, çevremde de. Şikayeti getiriyor. Şükrettikçe daha da güzelleşiyor. Evet. Hani bu toz pembe görmek değil. Tabii ki hayatın içinde biz neler yaşıyoruz bunları söylüyoruz ama ailemizin içinde, kendi hayatımızda onu nasıl karşıladığımız, nasıl onu onardığımız önemli. Evet. O yüzden de yani her şey toz pembe Bir değil. de şöyle hayatta yaşadığımız her şeye ben buradan işte evren bana ne ders veriyor, ne anlatmaya çalışıyor, Ne öğretiyor? ne öğretiyor, ne öğrenmem lazım gözüyle baktığımız vakit çok büyük bir acı bile yaşasak, böyle acımızdan hatta kahrolsak bile eğer oradan bir öğreti çıkarıyorsak, bir ders çıkarıyorsak bilmiyorum en azından bir yay burcu olarak ben bunu yapmaya çalışıyorum. O zaman bir şekilde ne oluyor? O yaşadığın büyük acıyı bile değerli ve güzel görüyorsun. Öğretiyor ve Daha hızlı geliştiriyor, tabii. daha hızlı atlatıyorsun durumu öyle diyelim. Ben de en dibe vurduğumda, sıkıldığımda Allah'ım bunun bana ödülleri nelerdir diyorum. İnan geliyor ödülleri. Evet. Hediyeleri nelerdir diyorum, geliyor yani. Evet şimdi bakalım Uranüs'le kimlere Hadi. hangi ödüller gelecek? Hazırsanız burçlarımız başlıyor. Evet. Ama bunu bant olarak 2026 deme Levent. Ne diyelim 2020 Nisan ve sonrası burçlar mı Evet. diyelim? Öyle bir başlık atalım oraya. Evet. Buyurun efendim. Şimdi yükselen koçlara ani para Koç. gelebilir. Tabii duruma göre çıkış da olabilir. Ama daha çok ani para gelecek. Beklemedikleri fırsatlar olacak. Peki yükselen koçların yani gündemi para olacak. Bir de öz değerleri olacak. Ne yapmaları lazım? Değerlerini bilmeleri ve değerlerini ucuza satmamaları lazım. Yani bu bir malları olabilir, işleri olabilir, ilişkileri olabilir, karakterleri olabilir, duruşları olabilir, enerjileri olabilir. Zaten yoğun bir koç enerjisi de onlarda. Ben demeyi de seviyorlar. Şu sıra bir ben desinler. Tamam artık. Hakları. Evren onlara diyor ki hakkındır de ben de diyor. Hakkını al diyor evren. Yükselen Doğru. koçlara. Evet. Yükselen boğalar. Boğalar. Evet. Değişimler onların üstünde olacak. Dolayısıyla kimliklerini değiştirebilirler. Hayatlarını değiştirebilirler. Bu dış görünüşleriyle ilgili de olabilir. İmajlarıyla da ilgili olabilir. Vizyonlarıyla da ilgili olabilir. Radikal değişimler yapacak boğalar ve zaten 7 yıldan sonra Uranüs son kez orada. Artık yap diyecek. Yani. Evet artık yap diyecekler ve artık eski ben değilim demeleri lazım. Yükselen boğaların bunları derlerse onlara işte Uranüs'ten şanslar, fırsatlar ne yapacak? Gelecek. Yükselen boğa, yükselen koç dedik ama kendi burçları boğa ve koç olan ve diğer burçlarla ilgili ama yükselenler daha çok etkiliyor. Yani bu söylediğimiz şey yükseleni daha etkiliyor ama evet burçlar içinde düşünebilirler. İkizler burcu. Şimdi orada birazcık da şöyle oluyor. Hani hangi derecede olduğunu da tam bilemiyoruz ya güneşin hangi eve düştüğünü. Yükselen burca göre o hayatımızı etkileyecek konuları daha iyi sınıflandırabiliyoruz. Doğru. Çünkü astroloji bir matematik aslında. Bir Hesap kitap işi. evet Hep mantığı diyorum. var. Doğru. Evet yükselen ikizler. Onların biraz bu belki de işte dedik ya 7 yıl boyunca Uranüs'te ikizlere geçecek çok büyük bir değişim onları bekliyor ya. Evet. Onun öncesinde bu hafta özellikle ne olacak? Biraz bilinçaltıları, ani farkındalıklar, işte gizli konular açığa çıkabilir, içsel bir uyanış yaşayacaklar. Daha çok ruhsal yönden, içsel yönden bir uyanış yaşayacaklar, kararlar alacaklar ve sezgileri de çok güçlü olacak bu arada. İkizler. Normalde ikizler çok da sezgilerini kullanmaz, zihnini çok kullanırlar. Ama bu hafta sezgilerini, hislerini kullanırlarsa daha böyle ruhsal uyanışa yönelik inançlarıyla ilgili bir değişim yaşarlarsa ardındaki 7 yılda rahat ederler İnşallah. diyelim. İnşallah.
Yengeç burcu. Yükselen yengeçler sosyal çevreleriyle ilgili gruplar, dernekler, organizasyonlar, yeni arkadaşları gelebilir, yeni çevrelere girebilirler. Ve normalde yükselen yengeçler biliyorsun o girdikleri grubu değiştirmeyi çok sevmezler. Bir aidiyet hissederler, kurarlar. Bununla ilgili bir sorgulayacaklar. Kim benim insanım, kim gerçekten arkadaşım, dostum, ben nereye aitim? Bunu sorgulayacak ve sosyal çevreleriyle ilgili yeni şanslar, fırsatlar ve değişimler ne yapabilir? Gelebilir. Bir de hani bu tabii biz şimdi Venüs Uranüs'ü anlatıyoruz ama bir yandan dedik Güneş Plüton karesi var. Güneş de Boğa burcunda. Dolayısıyla aynı etki bunun için de Onlar için de geçerli. geçerli, Mesela yani burada ne olacak? Şöyle ekleyerek gidelim. Yükselen koçlar ne yapacak? Parayla ilgili bir güç savaşına girebilirler. İşte yükselen boğalar dış görünüşleri, imajlarıyla ilgili bir güç savaşı da olabilir bununla birlikte. Yükselen ikizler işte o ruhsal durumlarıyla ilgili, yükselen yengeçler de sosyal çevreleri, arkadaşlarında bir takım güç savaşlarına girebilirler. Ya da bu işte Güneş Plüton karesiyle birlikte bir yandan da karar almak zorunda kalırlar şeklinde de yorumlayabiliriz. Geldik aslanlara. Aslanlar için kariyer, kariyerde yükseliş, ani iş fırsatı, beklenmedik yön değişimi, toplum önünde sürpriz gelişmeler ki onlar toplum önünde olmayı seviyorlar. Toplum önünde daha görünür olabilirler ama onlar da bu Güneş Plüton karesinden dolayı birazcık da güç savaşlarına ve kibir ve egoya ne yapsınlar? Dikkat etsinler. Çünkü aslında gerçek aslan yani gerçek kral ve kraliçe tebasının memnun eden, tebası onu alkışlayacak. Yani mesela aslanla koçun hep söylerim. Beninde farklı vardır. Koç sadece o ben desin yeter. Millet onu alkışlamasa da önemli değil. Ama aslanın alkışlanması lazım. Bunu da hak etmesi lazım. O yüzden liderlik enerjisi var aslında onlarda doğru kullanıldığında. İşte yanlış kullanıldığında kibir, ego olmuş oluyor. Ama onlar için şanslı bir dönem diyelim. Aslanlar için şanslı bir dönem arkadaşlar. Evet, yükselen başaklara onlar 9. ev alanından alacaklar. Yani yurt dışı konuları, vize ile ilgili bir bekleyen vize görüşmeleri vardır. Bir yurt dışı eğitim, mahkeme, Seyahat üniversite, olabilir. seyahat ya da inançlarıyla ilgili de bir değişim yaşayabilirler. Ya da vizyonları, hayata bakış açıları değişebilir. Yükselen başakların bununla ilgili tabii olumsuz durumlar da olabilir. Genel itibariyle biz şu an olumlu yorum yapmak istiyoruz. Uranüs onlara bu ödülleri getirecek diyoruz yükselen başaklara. Ve teraziler. Yükselen teraziler. Şimdi onlar yalnız hareket edemiyorlar. Ortaklaşa hareket etmeyi seviyorlar. İlişkisiz duramıyorlar. Tabii birazcık da kendilerinden ödünler veriyorlar, tavizler veriyorlar o ilişkiyi ayakta tutmak için. Bu ilişkilerin bir de ne yönü oluyor? Ortak para, kazanç. Bu da biliyorsun ilişkileri olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen bir durum. İşte yükselen terazilerin ortak para, gündemleri bu olacak. Bununla ilgili krizler de çıkabilir. Haklarını da alabilirler. Uranüs'le birlikte bir bekledikleri, uzun süredir bekledikleri özellikle ortaklaşa işte bir kazanç, borç, miras, ödeme konuları, yani ani finansal bir dönüşüm gelecek. Tabii olumsuz yönde işte ani borçlar da çıkabilir Fırsat burada, da vergiler de çıkabilir ama genel itibariyle biz fırsat bekliyoruz, miras bekliyoruz. Ortaklaşa kazançlardan uzun süredir beklediğimiz paralar geliyor yükselen terazilere. Gelsin kabul ediyoruz. Evet. Yükselen akrepler şanslı demiştin. Ben öyle diyebiliyorum. Çünkü neden? Bu Venüs ve Uranüs nerede olacak onların? 7. evinde. Yani ilişkiler, evlilik, aşk, ortaklık. Biz insanlarda dünya yansa, savaş da olsa aşksız duramıyoruz. Diyoruz ki aşksız dönmüyor dünya. İşte yükselen akrepler için artık Uranüs Boğa burcundan son kez çıkmadan önce Venüs'le birlikte ne yapabilir? Ani bir aşk kapılarını çalabilir, ani bir ilişki gelebilir ya da partnerden sürprizler, evlilik gelebilir, teklifler gelebilir tabii. Ya da kadersel karşılaşmalar olabilir. Olumsuz manada belki bazılarımız da ayrılık kararı alabiliriz ama genel itibariyle olumlu enerjiler bekliyoruz. Hadi bakalım akrepler. Yükselen akrepler düğün yapıyor.
nikah yapıyor. Yaz Artık düğünleri de güzel olur. evet, kararlar alıyor bakalım. Sonra yazsınlar evlilik teklifi alan Bu yükselen. evet, bu programın altına yazın. "Ha işte şu ay benim evleneceğim." İşte akrepler, diğer burçlar da yazın. Yorumlarınızı ve sorularınızı yazın. 20 Nisan ve sonrası burçları neler bekliyor efendim? Başlığımız buydu. Akreplerin aşkta şanslı. Daha sonra ben kısa kısa soracağım ama bütün burçlar Şimdi niye burada bilsin. aslında hem 20 Nisan hem de bu Venüs, Uranüs ve Güneş Plüton karesiyle Bir birlikte. kez daha söyleyelim bunu. Evet. Hepsini iç içe anlatmış İç içe, oluyoruz aslında. Geliyoruz yükselen yaylar. Etkiyi nereden alacaklar? İş ve sağlık alanından alacaklar. Yeni bir iş fırsatı doğabilir. Yeni iş düzenlerini değiştirebilirler. Ya da yeni çalışma sistemine geçebilirler. Biz yaylar biraz özgür çalışmayı Tabii canım. seviyoruz. Açık alanlarda Seyahatleri çalışmayı seviyoruz. seviyorsunuz. Seyahatleri seviyoruz. Yani yaylar, vallahi şu sırada öyle diyorum, biliyorsun, bu tempoda çalışamam diyorum. Dolayısıyla Bir ben de dolaşayım, geleyim. bu Venüs-Uranüs kavuşumuyla ben de bir şeyler bekliyorum İnşallah. yani. Güzel şeyler Bu tempoda çalışamam, artık açık havaya çıkmam lazım. Bu arada derken evet, bak şimdi düşünüyorum, ben kendim de bir yükselen yay olaraktan daha sayfadan duyurmadım ama öğrencilerime söyledim. Yeni şeylerimiz var, turlarımız var, Oo, kamplarımız güzel. var. Bir Şirince'miz var, Urfa'mız var, Mardin'imiz var. Birine katılırım. Biz Sizlerin arasına girerim. Romanya güzel. var, böyle değişik. Bunlarla ilgili planlamalarımı yaptım dün gece. Hatta tüm planlamalar bitti. Bak enerji ne kadar çalışıyor, Şifa görüyor musun? olsun herkese. Evet, En inşallah. yüksek hayrınızı olsun. Evet, yükselen yayların gündemi bu ama sağlıklarına da biraz tabii dikkat edecekler. gerek. Onunla ilgili düzenlemeler getirecekler. Evet, yükselen oğlaklar. Evet. Onlar da akrepler gibi şanslı gruptan. Akreplere 7. evleriyle birlikte gelmişti ilişki. Onlara da, oğlaklara da 5. ev. Aşk gelecek. Yani 7 direkt yılda çok sınandı oğlaklar, değil mi? En Evet. çok onlar, ben çevremden biliyorum. Yaşamadıkları kalmadı yani. zorlandılar gerçekten. Ama bana sorarsan en çok yaylar ve başaklar zorlandı. Çünkü 2,5 yıl o Satürn balıktan geçerken. Doğru. O balık mahvetti hepimizi. Hadi oğlaklar. Neyse kurtulduk sayılır artık. Gitti. Hamdolsun diyelim. Evet. Artçıları devam ediyor. İşte toplum üstünde bu psikolojik durumlar, intiharlar ne yazık ki hala o. Niye artçıları da hala devam ediyor? Çünkü ay düğümleri hala balık başaktan geçiyor. O süreyi bir daha söyle, ne zaman biter? Hani başını kaçıranlar, bu programı dönüp dönüp izleyin. Çünkü çok önemli. Kendi programında bile, belki bu akşam işte Bant'ta dedi ya, söylemediği şeyleri Evet. burada söyledi. Yok, burada Kulelerle zaten ilgili. bireysel etkilere de daha fazla Teşekkür girmiş ediyoruz. olduk. Yükselenleri de burada daha detaylı anlatmış olduk. Yükselen oğlaklara da aşk geliyor, yaratıcılık geliyor, sahneye çıkacaklar. Daha böyle hobilerini ortaya çıkaracaklar. Çocuklarıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Onlar için de oldukça olumlu bir enerji akışı olacak bu hafta diyelim. Yükselen kovalar. Yükselen kovalar, onların da ev, aile gündemleri olacak. Taşınma kararı alabilirler ya da işte uzun süredir aradıkları evi bulabilirler. Evi satabilirler. Evin düzenini değiştirebilirler. Yani şu sıra böyle şey diyecekler. Ya yok, ben artık burada kalamam, burada yaşayamam. Bir şekilde yaşam alanlarıyla ilgili bir değişiklik yapacaklar. Fırsatlar gelebilir ya da yine onlara da miras gelebilir, toprak gelebilir. Yani toprakla, gayrimenkulle, evle ilgili bir takım fırsatları ya da bununla ilgili yatırım da yapacak olabilirler. Ya da bebek sahibi olma, hamilelik, bu tip durumları da ne yapabilir? Olabilir. Böyle bir karar da Tetikleyebilir. alabilirler. Ya da işte tüp bebek yapıyorlardır. Tedavileri olabilir. Evet, tüp bebek tedavisiyle ilgili de yükselen kovalar için olumlu bir dönem diyebiliriz. İnşallah güzel olsun. Ve balık. Yükselen balıklar. Onlar aslında bu yılın en şanslılarından balıklardı. Çünkü Satürn diğer burçları zorladı ama balıklara aslında destek verdi. Bir sistem kurmaları, düzen kurmaları, böyle bir kendilerini toparlamaları, daha ayakları yere sağlam basması için. Ardından Koç'a geçen gezegenler parayla ilgili, öz değerleriyle ilgili destekledi. Jüpiter Yengeç'ten geçiyordu. Onlara bir üçgen enerjiyle destek verdi. Aslında balıklar uzun süredir destekli bir şekilde
gidiyorlar. Peki bu haftaki bu Venüs Uranüs balıklara ne getirebilir? Ani haberler getirebilir. İletişim trafiklerini artırabilir. Kardeşleriyle ya da yakın çevreleriyle ilgili bir takım durumlar, bir takım kararlar alabilirler. Ve bir konuşma olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Kaderlerini tamamen değiştirebilir. Yani bu hafta özellikle balıklar konuştuklarına, düşündüklerine, ağızlarından çıkan sözlere ne yapıyorlar? Dikkatli oluyorlar. Ne kadar olumlu yönde olursa hayatlarında o kadar olumlu yönde ne yapacaklar? Değiştirecekler, netleştirecekler diyebiliriz. Bir de şöyle bir şey de olabilir. Bu 3. ev konuları, yakın mesafe seyahatleri anlattığı için araba alım satımını da gündeme getirebiliyor. Araba alım satımı, motor alım satımı, ehliyet alma gibi. İşte uzun süredir ehliyet sınavına giriyordur, alamıyordur. Yükselen balıklar bu hafta varsa gitsin sınava girsinler, alırlar diyebiliriz. Hadi inşallah. Ağzınızdan, kalbinizden geçene dikkat edin. Bu aslında bütün hepimiz için geçerli. Ne düşünüyorsa balıkların olacak. O yüzden olumlu şeyler düşünmesi gerekiyor. Programın sonuna gelmişken bu dönemde 20 Nisan ve sonrası için en sağlıklı burçlar, kısa kısa soruyorum, kısa kısa cevaplar alayım. En sağlıklı burçlar. Yani en sağlıklı, sağlıklıdan kastın ne? Sağlıklı yaşam diyeyim aslında. Ne olabilir başka? Sağlıklı yaşam deyince tabii herkesin birazcık hayata bakış açısına göre değişiyor ama daha çok işte şans ya da enerjinin daha olumlu aktığı burçlar gibi düşünürsek, burçlar gibi düşünürsek işte boğalar, Tamam. oğlaklar, ondan sonra başaklar, bunlar toprak zaten bazlı burçlar olduğu için. Enerjide Güneş de boğadan geçerken toprak enerjisi aktif olacağı için işte Venüs, Uranüs de şu an burada. Dolayısıyla bu burçlar her anlamda daha şanslı, daha sağlıkları, her yönden daha iyi olmuş oluyor diyebiliriz. En aşıklar bu dönemde. En aşıklar işte Burç biraz burç da önce söylesen. söyledik. Yükselen akreplerle, Sadece burçları da yükselen söylesen olur. akrepler, yükselen oğlaklar. Bir miktarda gezegenlerin bir kısmı da Koç'ta olduğu için yaylar diyebiliriz. En zenginler. En zenginler, para kimlere geliyor? Koçlara. Koçlar. Koçlar, para En onlarda. yakın arkadaşlarım. Hemen koçların yakasına Yapışalım. yapışalım. Ya da tabii şöyle de olabilir. Bir dakika. Şimdi boğa dedik. Boğadan bir önceki burç ne oluyordu? Boğadan önceki Şimdi burca biraz zihnim- hemen bakalım. Böyle burç Koç. sorulunca ben normalde çok Kalıyorsun, burç değil mi? astroloğu değilim ya. Biraz Tamam. kalıyorum. Yok ya sadece şey olarak söyle. Boğadan bir önceki Koç. Bir önceki. Koç, Boğa, teraziler. ikizler. Tamam, teraziler de hani biraz önce dedik ya ortaklaşa kazançlar. Ha. Onlara da ortaklaşa kazançları aracılığıyla para Gelebilir. gelebileceği için zengin deyince koçlarla teraziler Tamam, olmuş sadece oluyor. burç istiyorum. Evet. En öfkeliler bu dönem. En öfkeliler birazcık kovalar ve aslanlar öfkeli olabilir. Çünkü boğa burcu onlara kare yaptığı için. Etkiler. En hareketliler. En hareketliler yine koçlar diyebiliriz. En bezginler. En bezginler, hayattan bezmişler. Dünyadaki insanlar da geçer ki. Şimdi burada tabii biz Venüs-Uranüs kavuşumunu düşünerek yorumluyoruz ama bezgin deyince benim aklıma Satürn geliyor. Satürn de nereden sıkıştırıyor şu an? Koçtan sıkıştırıyor. Satürn de Koç'tan sıkıştırınca şimdi zor soru oldu benim için. Tamam. Şöyle ben çok ayrıntıya girince böyle çok yüzeysel. Biliyorum sen tek burç öyle benim programda arada soruyorum konuklarıma ama anladım ki sana sormayacağım bunu. Çünkü ayrıntıya giriyorsun, ayrı bir program olur o. Evet. Bunu öyle ayrı yapalım bir Şöyle oluyor, aslında benim de bunu değiştirmem gerekiyor bu Uranüs ikizler geçişiyle birlikte. Çünkü şöyle olacak, artık çok bilen değil, bilgiyi hızlı yayabilen. Ama ben bir Merkür yay kişisi olaraktan ayrıntıyı seviyorsun. Ayrıntıyı sevme değil, olayın derinine baktığım için orada sanki bana eksik kalıyormuş gibi geliyor. Son en kararlılar. En kararlılar yine işte oğlaklar, boğalar.
Oğlaklar, boğalar, başaklar, hatta en kararlar boğalar. Boğalar. Jüpiter'in kızı Emel'ci, çok teşekkür ediyorum. Harika bir programdı. Enerjinle, anlattıklarınla bu programı dönüp dönüp seyredin. Çünkü çok önemli bilgiler verdi. Sadece burçlar değil, genel anlamda artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak cümlesinin gerçek hayata geçmesi şimdi başlıyor. Bu haftaya da çok dikkat Bir edin. de şöyle bitirebiliriz. Simyasal bir kapanış yapabiliriz. Bu hafta özellikle hayatında ani olan hiçbir şey tesadüf değil. Bunu bil, böyle hareket et. Tesadüf diye bir şey yok. Tevafuka inanın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.